Bu öykü, genç bir şehzadenin güç ve iktidar uğruna gösterdiği cesaretin, ailesiyle ve devletle olan bağlarının, sürgünde geçen yıllarının ve bir imparatorluğun Batı ile olan ilişkilerinin bir yansımasıdır. Cem Sultan'ın hayatı hem Osmanlı hanedanının iç hesaplaşmalarını hem de Avrupa'nın Osmanlı'ya karşı yürüttüğü diplomatik planları gözler önüne serer. Dönemin çalkantılı olaylarına tanıklık eden Cem Sultan, yalnızca tarihsel bir figür değil, aynı zamanda şiirleri ve manevi derinliğiyle de dikkat çeken bir kişilik olarak öne çıkar. Onun hikayesi Osmanlı tahtı için verilen mücadelenin sınırlarını aşarak kimliği ve idealleriyle yaşam mücadelesi veren bir insanın içsel yolculuğunu da anlatır. Bu hem politik hem de insani bir dramdır. Bir şehzadenin hırs, sürgün ve çaresizlikle örülü trajik kaderini konu alır. Gelin birlikte bu hikayeyi dinleyelim. Karşınızda Cem Sultan. 3 Mayıs 1481'de Fatih Sultan Mehmet'in ölümü üzerine yeni padişahı belirlemek için Amasya'da bulunan en büyük şehzade olan Bayezid'e ve Konya'da bulunan en küçük şehzade olan Cem'e haberciler gönderildi. Vezir-i Azam Karamanlı Mehmet Paşa, Şehzade Cem taraftarıydı ve bu yüzden sultanın vefatını bir süreliğine gizlemeye çalışmışsa da bunu başaramamıştı. Duruma kızan Yeniçeriler ayaklanıp Sadrazam Karamanlı Mehmet Paşa'yı öldürdüler ve Şehzade Bayezid'in İstanbul'da bulunan oğlu Korkut'u saltanat naibi ilan ederek onu tahta çıkardılar. Ancak Cem Sultan'a gönderilen haberci yolda Şehzade Bayezid'in kayınbabası ve Anadolu Beylerbeyi olan Sinan Paşa tarafından yakalandı ve öldürülmesi neticesinde Cem Sultan haberi aldığında iş işten geçmişti. Cem Sultan babasının vefatını 4 gün sonra öğrenebildi. Şehzade Bayezid İstanbul'a varır varmaz devlet idaresini eline aldı. Cem Sultan babasının meşhur kanunnamesinde koydurttuğu her kimseye evladımdan saltanat müyesser ola karındaşını nizam-ı alim için katletmek münasiptir hükmü gereği öldürüleceğinden emindi. Bu nedenle Konya civarında topladığı bir miktar askerle Bursa'ya doğru ilerledi. Cem Sultan 4000 kadar askeriyle 27 Mayıs 1481'de İnegöl önlerine geldi. Sultan II. Bayezid, Ayaspaşa idaresindeki bir orduyu Cem Sultan'ın üzerine gönderdi. 28 Mayıs'ta yapılan muharebeyi kazanan Cem Sultan, Bursa'da padişahlığını ilan etti. Kendi adına hutbe okutarak para bastırdı ve çeşitli fermanlar yayımladı. Ancak bu saltanatı sadece 20 gün sürecekti. Cem, diplomatik ilişkilerle padişahlığını korumaya çalışıyordu. Çünkü elindeki kuvvetlerle Bayezid'i yenemeyeceğini biliyordu. Bayezid'e gönderdiği arabulucularla kendisinin Anadolu'da Sultan Bayezid'in de Rumeli'de padişah olmasını ve Osmanlı topraklarını eşit olarak paylaşmayı teklif etti. Aynı zamanda kan dökülmemesini talep etti. Bayezid ise merkezleşme politikası nedeniyle hükümdarlar arasında akrabalık yoktur şeklinde bir sözle karşılık verdi. Bundan sonra taraflar daha üstün ve daha avantajlı duruma sahip olabilmek için gayret gösterdi ve Sultan II. Bayezid ordusuyla birlikte Cem Sultan'ın üzerine yürüdü. İki ordu Yenişehir önlerinde karşı karşıya geldi. Bu muharebeyi Bayezid kazandı. Yenişehir muharebesini kaybeden Cem Sultan Konya'ya geldi. Ancak Gedikahmet Paşa komutasındaki kuvvetlerin takibi sürünce Cem Sultan yanına ailesini de alarak Osmanlı topraklarını terk ederek Ramazanoğulları toprakları olan Adana'dan Memlük toprakları olan Halep'e geçip Kahire'ye gitti. Memlük Sultanı Kayıtbay onu törenle karşıladı. Fakat Kayıtbay Cem Sultan'ın aradığı askeri desteği vermedi. Bir süre Kahire'de bulunan Cem Sultan oradan da haç mevsiminde Hicaz'a gitti. Bu ziyaret onu Osmanlı hanedanının tek haç yapan üyesi yapacaktı. Orada yazdığı şiirlerde saltanat kavgasından tamamen vazgeçtiği, haç farizasını yerine getirmenin verdiği iç huzuru, taç ve tahta bile değişmek istemediği görülür. Ancak haçtan sonra Kahire'ye gelerek çeşitli telkin ve tahriklerle yeniden talihini denemek ister. Kahire'den yola çıkan Cem bir ordu ile 27 Mayıs 1482'de Konya'yı kuşattı. Bayezid'in yaklaşması üzerine kuşatmayı kaldırarak Ankara'ya gitti. Oradan da tekrar Mısır'a geri dönmek istedi. Ancak dönüş yolları tutulmuştu.
Bayezid bu defa Cem Sultan'a bütün masraflarının karşılanması şartıyla Kudüs'te ikamet etmesini teklif etti. Ancak bu teklifi Cem Sultan reddetti. Başta Karamanoğlu Kasım Bey olmak üzere etrafındaki bazı kimseler saltanat mücadelesine Rumeli'de devam etmesi tavsiyesinde bulundular. Bu sırada ağabey Sultan II. Bayezid'den bir mektup aldı. Bu mektupta padişahlıktan vazgeçtiği takdirde kendisine 1 milyon akçe ödeneceği belirtiliyordu. Cem Sultan bunu da reddetti ve Rumeli'ye geçmeyi kafasına koydu. Rumeli'ye geçmek için gemiye ihtiyacı olduğu aşikardı. Bunun için Rodos şövalyeleriyle irtibata geçti. Ancak bu irtibat hem onun için büyük bir sürgün hem de Osmanlı Devleti için sorunlar ortaya çıkaracaktı. Bu sırada Rodos şövalyelerinden Pierre Aubusson onu Rodos'a davet etti. Rodos'a bu davet üzerine 30 Temmuz 1482 yılında geldi. Şövalyeler ile bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre şövalyeler Cem Sultan'a tahta geçmesi için yardım edecekler. Karşılığında Rodos'tan alınan adalar geri verilecek, daimi bir sulh olacak ve masraflarına karşılık 150 bin altın alacaklardı. Abusso bu anlaşmayı yaparken aynı zamanda Avrupa kralları ve Papa'ya da mektuplar göndererek Cem'in Rodos'ta olduğunu, durumdan istifade ile bir Haçlı ordusu meydana getirilmesini ve Türklerin Avrupa'dan çıkarılmasını teklif etmekteydi. Bu kıymetli rehinin muhafaza edilmesi için de Fransa'nın uygun olduğu kanaatine vardılar. Sultan Bayezid ise Cem'in orada tutulması karşılığında her yıl 40 bin duka altın vermek üzere bir anlaşma yaptı. Cem Sultan'ın Fransa'ya gönderilme kararı ve Bayezid'le yapılan anlaşmalara rağmen Cem Sultan hala Rumeli'ye geçme planlar yapmaktaydı. Ancak bu mümkün olmayacaktı. Rodos'tan bir gemi ile Nice limanına getirildi ve bir süre Nice'de konakladı. 16 Ekim 1482'de Nice'ye getirilen Cem, Şubat ayına kadar burada kaldıktan sonra Rodos şövalyelerinin elinde bulunan Dicle'ye gönderildi. Bayezid, Cem'in serbest bırakılarak Rumeli'ye gelmesi ya da bir Haçlı seferinde Osmanlı'ya karşı kullanılması endişesiyle Fransa'da tutulması için Fransa kralına bir mektup gönderdi. Bu sırada şövalyeler Cem'in ellerinden kaçırılması korkusu ile durmadan yer değiştiriyorlardı. Bu korku oldukça olağandı. Avrupa'yı tehdit eden bir devletin şehzadesi Avrupa'daydı. Cem kimin elindeyse Osmanlı üzerindeki emellerini daha da kolay gerçekleştirebilecekti. Böyle bir endişeyle Ricle'den alınarak Rumilli'ye gönderilen Cem, Fransa kralının yeğeni olan Savoy Dükü 1. Charles ile tanışıp dostluk kurdu. Charles, Cem'i kurtarmak için başarısız olan bir kaçırma teşebbüsünde bulundu. Bunun üzerine şövalyeler Cem'i daha emniyetli bir yer olarak düşündükleri Le Poet şatosuna hapsettiler. Kralın ölümü üzerine çıkan kargaşada Cem Sultan'ı ellerinden kaçıracakları kaygısına kapılan şövalyeler Cem'i şatodan alarak başka bir şatoya hapsettiler. Cem'in Fransa'daki esaret yılları kuleden kuleye, şatodan şatoya yer değiştirmekle geçti. Son şatodan sonra sıra Lastik Kulesi'ne gelmişti. Oradan Bosilami'ye, oradan da Fransa'daki son durağı olan Bourgenop'a götürülüp buraya hapsedildi. Bugün hala Zizim yani Cem adıyla alınan bu kulede hapis iken şövalyeler Papa ile yaptıkları bir anlaşma sonucu Cem'i İtalya'ya götürme kararı aldılar. İtalya'ya gönderilme kararıyla Cem Sultan'ın Fransa'da 6,5 yıl süren macerası son bulmuş oldu. Marsilya yolu ile 14 Mart 1489 günü Roma'ya gelerek Papa ile görüştü. Cem Sultan'ı kullanmak isteyenlerden birisi de Papa'ydı. Papa, Cem Sultan'ı bahane ederek Osmanlılara karşı bir Haçlı seferi düzenlemek istiyordu. Ancak bunda başarılı olamayınca Cem Sultan'a Hristiyan olma teklifinde bulundu. Ancak Cem Sultan bunu kesinlikle reddetti. Cem Sultan'ın tek arzusu Mısır'da bıraktığı annesi ve çocuklarına kavuşmaktı. Ancak Papa'nın başka planları vardı. Çeşitli tekliflerde bulundu. Cem Sultan bunları dini mübini İslam'a ihanet etmeyeceği ve dinini cihan saltanatına değişmeyeceği cevabıyla geri çevirdi. Aynı zamanda Cem'in İtalya'da Hristiyanlığı kabul ettiği iddiaları da vardır. Bu iddiayı delillendirmek için Josquin tarafından yazılan bir notayı ileri sürerler. İlk kez 2000'li yılların başında yayınlanmış olan bu orijinal notada Türk giysileri içerisinde bulunan sarıklı bir gencin resmi bulunmaktadır. "Onu Bana Bırak" isimli bir dini müzik parçasını Cem Sultan için yazdığı düşünülmekte ve Vatikan arşivlerinde saklanan orijinal notasının üzerinde de Cem'in bir resminin bulunduğu iddia edilmektedir. Bu müziğin dini bir müzik olması ve bir Müslümana yapılamayacağını düşünerek böyle bir kanaate varılmıştır. Ancak Cem'in Hristiyan olmadığı daha doğru bir yaklaşımdır. Cem Sultan Roma'da 5 yıl 11 aydan fazla kaldı. Fransa'daki yıllarına nispeten burada daha rahat yaşadı.
Sultan Cem'in Roma halkının fakirlerine para vermesi onu daha popüler biri haline getirdi. Başta Macaristan kralı olmak üzere Memlük Sultanı ve diğerlerinin Cem Sultan ile ilgili talepleri Papa'yı çok zor durumda bıraktı. Fransa kralının ısrarlı talepleri üzerine Cem ona teslim edilmek üzere Napoli'ye doğru yola çıkarıldı. Ancak yolda fenalaştı. Muhtemelen teslimden önce Papa tarafından zehirlenmişti. Uygulanan bütün tedavi yöntemleri netice vermeyince şehzade, ailesinin Mısır'dan İstanbul'a getirilip gözetilmesi, kendisine hizmet edenlerin memnun edilmesi ve ölüsünün mutlaka Osmanlı ülkesine getirilmesi şeklinde vasiyetini yazdırdı. Cem Sultan 25 Şubat 1495'te vefat etti. Avrupalılar için Cem'in naaşı bile gelir kaynağıydı. Naaşı için yüklü miktarda altın istediler. Bayezid 3 günlük yas ilan edip kardeşi Cem Sultan'ın naaşı için para vermeyi reddetti. Bunun üzerine Cem Sultan'ın naaşı uzun süre alıkonulmuştur. Bu yüklü miktardaki altını vermek istemeyen Bayezid 1499 senesinde Cem Sultan'ın naaşı için Napoli'ye savaş ilan etti. Bunun üzerine korkan Napoli kralı Cem Sultan'ın naaşını bir gemiye yükleyerek Osmanlı'ya teslim etti. Şehzade Cem'in naaşı Bursa'da büyük babası 2. Murat'ın yaptırdığı caminin bahçesine kardeşi Şehzade Mustafa'nın yanına gömüldü. Annesi ve çocuklarının sonları da trajiktir. Cem Sultan'ın annesi Çiçek Hatun, oğlu Mısır'dayken onunla mektuplaştığı belgelenmiştir. Çiçek Hatun Mısır'da 1495'te vebadan ölmüştür. Cem Sultan'ın oğullarından Oğuz daha 3 yaşındayken babası Fransa'ya götürüldüğü zaman 1482'de amcası Bayezid tarafından boğdurulması emredildiyse de zehirlenerek öldürüldü. Sultan Cem'in diğer oğlu Murat Rodos'ta kalmış, vaftiz edilip Hristiyan olmuştur. Murat, kendi oğlu ile birlikte Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos kuşatmasında şövalyelerin yanında bulunmuştu. Rodos, Osmanlı kuvvetleri tarafından ele geçirildikten sonra herkesin kaleyi serbestçe terk ettiği halde Cem'in oğlu Murat ve torunu Orçun Pierre Said yakalandı ve fetihten sonra 1. Süleyman'ın emriyle boğularak öldürüldü. Cem Sultan'ın soyu Roma'da halen devam etmektedir. Bizi takip etmeyi lütfen unutmayınız. Sağlıcakla kalın.